برجال من الجن فزادوهم رهقا. Nova Prospect'ten hepinize selamlar. Ben Nova Prospect'ten Overlord, yani Can Yavuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kuzenim Arifan Durmuş'la birlikte yeni bir vakayı aydınlatmak üzere yeniden sizlerleyiz. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçen hafta yüklemiş olduğumuz vaka bir hayli ilginç ve bir o kadar da korkunçtu. Girdiğimiz bir evde bir insanla karşılaştık, gizemli bir adamla karşılaştık ve bir takım olaylara tanıklık ettik. İlk defa hayatımızda hiç tanımadığımız birisi video boyunca bize eşlik etti. Çünkü onu orada baygın halde bulmuştuk. Ve sonumuz hastanede bitti. Özellikle Arifan ve gizemli konuğumuzun başına gelen inanılmaz olayları hepiniz gördünüz. İşte bugün de tam da geçen hafta yüklediğimiz video kadar ilginç ve esrarengiz bir konuya sahip olan ve özellikle çok ürpertici bir korkunçluğu olan bir vakayı aydınlatmaya gidiyoruz. Arkadaşlar, Instagram üzerinden Arifan'da ben de yapmış olduğumuz anketler vardı ve bu anketler neticesinde bizim oraya gitmemizi istediniz. Eğer bir sonraki videomuzda nereye gitmemizi belirlemek istiyorsanız hemen ekranlarda gördüğünüz Instagram'dan bizi takip ederek anketlerimize katılmayı unutmayın. Kim bilir, belki sizler de katılabilirsiniz. Her neyse. Arkadaşlar, bugün gideceğimiz yer bir marangozun, bir keresteciğin evi. Bir insandan alacağı varmış ve alacağını almadan o insan ölmüş. O da bu parayı alamadığı için kafayı yiyor, bir takım olaylar yaşıyor. Hemen sonrasında gidiyor ve ölen insanı mezarından çıkarıp eve götürüyor. Çünkü adamın öldüğüne inanmamış önce. Evet. Adamın öldüğüne inanmamış ve adamı mezardan çıkartıyor, evinde saklıyor. Aylarca evinde saklıyor. Tabi bu sırada bir sürü esrarengiz olay yaşanıyor. Cinlerden ziyade daha farklı varlıkların da olduğu söyleniyor bu durumda. Hatta Anadolu'da bir hayli yaygın bir hikaye var. İlerleyen dakikalarda veya şu an başlıkta görüyorsunuzdur o varlıkların ismini. Anadolu'da çok yaygın bir hikaye bu. Yani demem o ki arkadaşlar, bugün bizi Arifan'da çok zorlu bir yer, çok zorlu bir süreç bekliyor. Gideceğimiz yer çok gerici, yani biz konuşuyoruz bu konu hakkında ve şu an saat kaç? Saat şu an arkadaşlar 21:37. 9:30 ama biz videoyu sanırım bir 4-5 civarında falan bitirebiliriz ancak. Çünkü yolumuz bayağı uzak. Evet, şöyle yukarı doğru çıkmak zorundayız sürekli, gördüğünüz gibi. Hatta bu ilerideki tepeyi aşıp aşağı doğru inmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi videoyu başından sona kadar izleyin. Olayları çözmemize yardımcı olun. Kim bilir, gözden kaçırdığımız ve duyamadığımız şeyler olabilir. İşte devreye burada siz giriyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bizim gözden kaçırdığımız birçok farklı konu oluyor. Mesela bir önceki videomuzda delikten göz benzeri bir şey görünmüş. Onu biz görmemiştik ama videonun başlarında da varmış. İzleyicilerimiz fark etmiş. Bu sefer de yine aynı dikkatle izlemenizi istiyoruz. Bakalım neler bizi bekliyor. Yanıma tılsım, yüzüğüm burada. Yüzümü arıyordum. Arkadaşlar, her hafta olayları anlatmaya devam ediyoruz. Neyse. Arabayı ta nerede bıraktık bakın. Oraya arabayla gitmemize imkan yok. Şu tepeyi aşacağız, sonra bahçeye bağlanacağız ve bahçenin içinden devam ederek evi bulacağız. Bu arada o evin fotoğrafını tam şu an koydum. Şurada görüyorsunuz, bu gündüz çekilmiş ve aylar önce çekilmiş bir fotoğraf. Şu an ev neye benziyor bilmiyoruz. Belki tamamen değişmiştir. Belki yıkılmıştır, harabe haldedir. Ama bildiğimiz tek şey olayın derinliği. Şu dağlara, tepelere bak. Ve nehir. Aşağıda büyük bir nehir var. Daha demin onun sesi çok yoğun bir şekilde geliyordu. Oha, bu taş nereden yuvarlanmış lan? Şuradan mı yuvarlanmış? Bilmiyorum ki. Belli ki oradan yuvarlanmış. Olabilir. Yani bu demek oluyor ki şu an tehlikeli bir bölgedeyiz. Heyelan olabilir. Hatta şurada ne yazıyor? Taş ocağa girmek yasaktır. Aa, taş ocağı var burada Arifan. Yani bize taş ocağı olduğu söylenmemişti. Evet. Bu ne demek oluyor? Dikkatli olmalıyız, yağmur yağarsa falan belki heyelan olur, üzerine kayalar düşer.
Kurt mu lan bu? Ananı sikeyim. Yaklaşıyor. Allah çarpsın yaklaşıyor. Yaklaştılar fark ettin mi? Evet evet. Odun bul çabuk çabuk Kanka nereden bulayım odunu? çabuk. Taş var. Şuradan odun bak bul, yukarıda bir şeyler var. Işık tut şuraya. Kanka odun var da küçük. Şurada var bak. Bak gelmesinler. Oğlum bildiğin kurt ulu lan. Bak köpek de avlıyor. Köpek boş yere avlamaz. Çok riskli ya. YouTube Türkiye'de yine bir ilk. Video sırasında kurtların saldırısına uğramamıza ramak kaldı. Şurada odun var bak, şunu al. Odun değil mi o? Kök. Hadi ya. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Ya gitmemiz gerekiyor yani, ne yapacağız? Bir tane de değil ha, birkaç tane vurdu. Evet evet. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer cinlerden daha tehlikeli bir şey varsa o da başıboş şu vahşi hayvanlar. Uzak ışığı lazım. Her an çıkacaklarmış gibi hissediyorum. İnsana yaklaşmazlar ya herhalde. Kanka bilemem. Kış aylarındayız ve hava soğuk. Aç kalırlarsa şehre doğru yaklaşırlar. Yani dağdan o yüzden inmişlerdi. Taş aldım yanımda. Ne işe yarayacağını sanmıyorum. Aa, çok uzaklaştık. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Marangozun evini bulmak bizim için çok zor olacak. Şuradan bak odun bul, bak şunlardan biri Isık çık. sesi duydum. Ne yapalım? Şuradan odun al bak, odun. Kaydı kesip sessizce geçelim mi yoksa kayıtta mı olacağız? Bence bir odun alalım, biraz daha gidelim ya. Kanka odun yok ki. Şu kazıklar çıkıyor olabilir, bak dene. Kazıklara çivi takıyor. Tel var üstünde. Ha buldum. Kır onu kır. Bak kurtlardan uludu birkaç tane şu an yok. Belki de hani ben ışık tuttum ya, ışıktan falan kaçmış olabilirler mi? Ya da sessizce bize doğru yaklaşıyorlar. Evet, kurtlar sinsi hayvanlar. İstiyorsan burada kaydı keselim. Aynen. Yaşayınca evin Aynen. oraya Ben de yaklaştığımızda kayda gireriz. Ben de bir odun alayım. Tamam. Tamam hadi odun alayım. Arkadaşlar kendimizi savunmamız lazım. Arifan da eline odun falan alacak. Ancak o şekilde gidebiliriz. Yoksa iki işi beraber aynı anda yapamayız. Bir şey olursa yine kayda girmeye çalışacağız. Arkadaşlar evi bulduk. Tam olarak buradaki tek ev bu ve evin bu olduğundan eminiz. Bayağı bir yol kat ettik. Arkamızda şu an hiçbir ışık görünmüyor. Tamamen zifiri karanlıktan çıkarak biz evi bulacağımız konusunda pek umutlu değildik. Ama bakalım, o kerestecin yaşadığı ev burası. İlerleyen dakikalarda olayı biraz daha derinliğini anlatacağız.
Ve derenin sesi iyice biz yaklaştıkça daha fazla artmaya başladı. Karanlık dere diye tabir edilen yer. Sesi gerçekten gecenin karanlığı gibi. İnsanın içini ürpertiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tel var Nereden burada. geçebiliriz? Şuradan Telin- atlayalım mı? Olur. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada aynen orası da alçakmış zaten. Bismillah. Şuraya bak lan. Arif. İki içeri girebilecek miyiz? Bu evin ön tarafı nere? Dur bakayım. Şurada pencereler var bak. Aha kapı da orada. 2 tane kapı var ama. İkisinden birisi muhakkak açıktır. Birisi bak evet. Çok ürpertici duruyor lan. Bismillahirrahmanirrahim. Burada ne yapı var mı diye bakalım, hepsine girelim. Hiçbir şey yok. Evin arka tarafı. Şurada zaten burası belli ki uçurum komple. Aşağıda ne olduğu görünmüyor bile. Bayağı bir dik bir yer olsa gerek. Bismillahirrahmanirrahim. Burası tam da fotoğraftaki gibi. Zaten fotoğrafı bu videonun başına koydum. Gündüz elimize ulaşan, gün aydınlığına daha doğrusu elimize ulaşan bir fotoğraf var. Tam olarak aynısı diyebiliriz. İncir ağacı da var bak önünde. Evet. Şu incir ağacı değil mi? Şu mu? Evet. Evet. İncir ağacı, evet. İncir ağacı. Aa bak bir korkuluk var bak. Bismillah. Korkuluk var cidden. Uzun süredir korkuluk görmemiştik. Ama çok daha açık bir yerde ya. Burada mısır ekinleri falan ekiyorlardı zamanında. Korkuluk herhalde o zamandan kalma. Ya bir de hani belli ki yüksek bir yerdeyiz bak hani kuşlardan korumak için Evet. olabilir. Işığı bir kapat. Ne oldu lan? Ne oldu? Orada ışık mı var? Tahtların arasında. Ben ışık görüyorum sanki ama. Şunu kapatsana. Sol taraf. Buradan görünmüyor mu ya? Ben mi yanlış görüyorum? Gelip şuradan baksana. Allah Allah. Oğlum Gözükmüyor ışık ki. içerisi parlıyor lan, baksana, görünmüyor mu? Kamerada... Aha! Aa Can gel. Bu ses ne? Can sen tahtaya basıyorsun ya. Bak. Kameraya bak şu aradan direkt gözüküyor bak. Görüyor musun bak? Hava. Evet lan. Oğlum içeride ışık var lan. Ne ışığı lan bu? Gaz lambası gibi bir şey ama. Şuradan pencereden ses geliyor. Şuradan ses geliyor lan. Girelim mi? Girelim de. Oğlum. Bak. Bismillah. Ne oluyor lan? Oh. Güzel mi çıktı lan? Bu ağaç da sallandı lan. Ne bileyim. Sadece bu incir ağacı sallanıyor bak. Üstteki ağaç da sallanmıyor. Arkadaşlar, incir ağacı muhabbetlerini biliyorsunuz. Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim, incir ağacı olan yerlerde, köylük yerlerde özellikle cinli varlıklar, cinler toplanırlarmış gece vakitlerinde ve incir ağacının altında kendi kendine buluşurlarmış, muhabbet ederlermiş. Bu da incir ağacında böyle bir hareketlilik olması akıllarımıza yeniden bu soruyu getirdi. İçeri nasıl gireceğiz peki? Aç bakayım. Açılıyor mu? Şu açık ama baksana bak. Açılmıyor. Burası mı? Evet. Kereste var önünde. Hikayedeki kereste değil. Ne oldu? Ayağım takıldı. Şurada biraz zorlanıyor ama. Bak şurası açık zaten. Telle bağlı bak. Allah.
Kelle bağlı da o hikayedeki kerestecinin keresteleri olsa gerek. Nasıl açılıyor lan bu? Ah gel. Önden sen gir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Arfan. Oğlum biz üst kata nasıl çıkacağız? Bismillahirrahmanirrahim. Merdiven. Üst kata nasıl? Üst kata nasıl çıkacağız lan? Merdiven kırılmış lan. Merdiven yok. Tahta. Şşş. Tepemizde bir şey var. Allah! Fesubhanallah. Tövbe bismillah, daha eve yeni girdik lan. Daha şimdi adım attık lan eve. Bu şuraya bak. Vallahi bir şey basıyor. Bir hayvan da olabilir bak. Ama bak bir gaz lambası yanıyordu. İçeride ışık yanıyor lan. Kimse var mı? Selamünaleyküm. İçeride bir yine olacağını sanmıyorum. Çünkü Gaz lambası gibi bir şey. abi bak, kapı arkadan kilitlenmiş. Bu kapıyı da şimdi biz açtık. İçeriye daha önce birinin çıkmış olması ve kendini kapatması imkansız. Bir şey geziyor vallahi. Yukarı çıkalım. İyi de merdiven yok, nasıl çıkacağız? Tırmanacağız. Buradan mı? Gel şuradan. Denize çivi falan batar. Oğlum bak Arifan, sesler artmaya Duyuyorum, başladı. duyuyorum. Bak. Kesildi. Hadi çıkalım yukarı. Bak şuradan duvardan tırmanacağız. Bak şuradan basma yer falan da var. Çıkayım mı? Çık. Allah! Ay tahta kırıldı lan. Oğlum bak aşağı düşebiliriz ha. Çürük zaten bayağı belli. Bismillahirrahmanirrahim. Şu taş oyuna bas bak. Şuraya mı? Hah, aynen. Kendini o betona çek. Beton sağlam. Beton sağlamdır. Ne oldu? Burası sağlam da. Al. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım. Arifan. Sence nereye sağlamdır? Nereye basabilirim? Betonda kal bence şu. Dikkat et. Sakın tahta kırılıyor Arifan. Tahta kırılıyor. Arkadaşlar şurası. Tozu gördün mü? Şurası bak. Görüyorum şu an, bak ekrana da yansıyor. İnanılmaz bir toz var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arif, ev tamamen harap olmuş lan. Oğlum nereye basacağız? Buradan neresi sağlam? Biz nereye geldik böyle? Hiçbir fikrim yok. Kapıya bak. Kapı mı kapanıyor? Şu gölgeden dolayı olmuş Ha, olabilir. Oh, kapı kapanıyor sandım. Şöyle gölge oluyor ya. Dikkat et, aşağı geçme yanlışlıkla. Şu bak kolonlara bas. Kolonların üzerine. Çivilen çakıldığı yer değil mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar size de burada bir bilgi söyleyelim. Bu tarz eğer olur ki bir gün yolunuz düşerse veya kendi köyünüzde falan denk gelirseniz, eski bir eve girmek isterseniz falan, Arifan da dediği gibi şu iki tahta bitimine baktığınız zaman tahtaların başlığında çivi çakılı gördüğünüz gibi. O çivi çakılı olan yer kolonlardır ve kolonlar en sağlam yer oluyor. Tahta ne kadar çürük olursa olsun kolonlar genelde sağlam olur. Ya çünkü genellikle bütün bir ağacı karşı karşıya uzatıyorlar. Geç kendine başka bir kolon at. Şu an resmen hayatta kalma mücadelesi veriyoruz ha.
Sallandı, ev sallandı. Farkındayım, şuraya bak. Vallahi sallanıyor. Gel gel. Geç hadi. Burası daha sağlam duruyor, gel. Aa Can! Ne oldu? Mumu buldum ama yanmıyor lan şu an. Mum yanıyor muydu? Bir ışık görüyorduk da mum muymuş o? Mummuş bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şşş, dur. Gacı ediyor lan ev. Her yer çürümüş. Her an aşağı O ışın yandığı net bir şekilde gördük değil mi Evet, biz? evet. Ya arkadaşlar net bir şekilde yanıyordu ya. Ben hani acaba bizim ışığımızın yansıması nasıl diyordum ama Arifan da gördü, kameradan da net bir şekilde göründü. Bu yok şu an nasıl Bak hani? yanan şey belli zaten, bak şuydu. Şu aradan çektim. Ama bak şimdi sönmüş. Hani bak cam açık, rüzgardan dolayı olabilir sönmesi ama ne yürüyordu bu sefer burada? Peki kim yaktı onu? Kapı kapalı. O da doğru. Kapı kapalı abi. Şşş. Fesubhanallah. Yan tarafa bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arif yavaş bas. Çık. Önüne ben bakayım. Bak Can şuraya çok dikkat et bak. Nereye? Şurası kırılmış. Oraya basma kanka. Oraya basma. Gel. Böyle gel. Allah! Oğlum düşüyorum az kalsın ha. Dikkat et gel. Şuraya bak. Bir ocakbaşı da burada var. Ve diğer odanın tahtaları hep kırılmış. Şuraya sakın yaklaşma bu arada. Allah! Ne oluyor lan? Ne oldu? Anlamadım ki şuradan geldi. Baksana oraya gidip dikkatlice bas. Oraya yaklaşamam, baksana hep kırık. Şşş. Ne sallanıyor? Ev sallanıyor bak. Evet. Allah! Ne oluyor? Resmen hayatta kalma mücadelesi veriyoruz ya. Ya çok çürük ev abi. Bastığımız yer mayın tarlası gibi. Bak. Oğlum ne oldu? Oraya nasıl geçeceğiz? Şu yan tarafta kapı var ya. Oo tahtaya bak bak. Şşş. Dikkatli ol yapma. Arkadaşlar bu tür yerlerde genelde cinli varlıklar oluyor bildiğiniz gibi ve bu da onların çok sevdiği yerlerden hayatta kalma. Askılık var bak. Tamam ses geldi. Cinli varlıklar bu tür yerleri çok seviyor. Ve kapının hemen önünde incir ağacı var. İncir ağacı da cinli varlıkların geceleri toplamayı sevdiği yer. Nasıl insanoğlu marketlerde, kafelerde. Anlatamıyorum bak. Resmen hayatta kalma mücadelesi veriyoruz şu an. Çok zorlu bir video oluyor. Allah! Şurada da bak bu. Basma! Bir şey var mı? Çok toz. Şöyle daha iyi belli oluyor bak. Arkadaşlar bak bakalım o iyice. Kırık camlar falan var galiba. Aynen. Oğlum! Ne oldu? Şu yuvarlandı lan ve kameraya gözüktü. Nereden geldi oğlum oraya? Tövbe estağfurullah. Çatıdan mı düştü acaba? Yok ya yuvarlandı şöyle. Göründü. Evet. Subhanallah. Çatıdan düşse yıkılırdı oğlum orada. Ağır bir şeye benziyor be. Baksana. Subhanallah. Oraya geçelim hadi. Şimdi oraya içine birkaç bilgi vereceğim. Allah. Abi hiç güvenli değil. Gel.
abi. Oraya geç. Ne oldu? Kapı açılmıyor. Aha bak şu. Çok toz var böyle. Bir şey var mı orada? Yok boş ver. O zaman bir bilgi al. Ama daha sağlam duruyor. Gel bence. Burada anlatırsın. Kolonları nerede lan buranın? Kolon yok işte. Çık gelme. Kolon yok. Ya da gel bakayım ben şöyle basarsam. Sağlam mı? Beni burada tartıyor. Sen de karşıya geç oradan anlat. Yavaş bas yere. Ne oldu lan? Çatıdan geldi. Allah Allah. Bana aşağıdan gelmiş gibi oldu. Ya, teyit alırken daha çok sallıyorsun. Hayır saçmıyorum. Bastığında sallanıyor. Aha. Ne oldu? Yine ses geldi. Şşş. Duydun mu? Pencere açıldı. Evet. Kapı mı pencere sesi miydi? İkisine de benziyordu. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kapıda bir korkuluk gördük. Korkuluk olduğundan net bir şekilde eminiz. Bir korkuluk var, bir incir ağacı var. İncir ağaçlarının hikayesine daha önceden beri her zaman anlattığımız gibi biz ilk defa izlemeye başlayanlar için tekrar hızlıca bilgi vermek istiyorum. Nasıl ki insanoğulları bizler kafelerde, barlarda, AVM'lerde buluşuyorsak arkadaşlarımız ile onlar da geceleri incir ağaçlarının dibinde buluşurlar. Dağ tepe fark etmez. İncir ağacının dibinde buluşmayı severler. Mandıralarda, ahırlarda buluşmayı severler. Su Blink'in yanında buluşmayı severler. Ve bir incir ağacı kapının önünde vardı. Ve hemen altımızda ahır, anladığımız kadarıyla. Ahırla incir ağacı yan yana, tam da onların çok sevdiği bir yer ki keresteciğin zaten başına gelenler gözler önünde arkadaşlar. Keresteciğin evindeyiz burada. Keresteciğin evinden geri hiçbir şey kalmamış. Oğulları, kızları burayı talan etmiş, ne kadar eşya varsa götürmüşler ve geriye sadece bu ev kalmış. Keresteciğin geriye kalan ev. Tam da incir ağacının, ahırın ve ne hikmetse aşağımızdaki derenin yakınında bulunan, hatta direkt incir ağacıyla ahır hemen yanında evin, cinlerin çok sevdiği bir yerdeyiz yani şu an. Olay da bize bu bakıma korkutuyor. Bak, onca çirkinliğin arasında tek bir güzel bir şey var. O da şu kedi resmi. Hikayeyi burada anlat bence. Burada anlatalım mı? Anlat. O zaman arkadaşlar şimdi anlatacaklarımızı kulağınızı açıp dinleyin. Hiçbir detayını kaçırmayın. Çünkü bundan sonra anlatacağımız olaylar da bu hikayeyle bağlantılı olacak. Ormanlarda çalışarak geçimini sağlayan bir marangoz varmış. Ne çok sesli, ne çok konuşkan, ne de çok sinirliymiş. Kimseye zarar olmaz, kimseye bulaşmazmış. Sadece çok takıntılıymış. Her şeyi yapmaya çalışır, her şeyle ilgilenmek için çaba sarf edermiş. Fakat kimsenin bilmediği, sadece en yakın arkadaşının bildiği bir de uğraşı varmış. Kavanozlara cinleri zincirlemeye çalışır, onları kontrol altında tutmayı amaçlarmış. Bir gün birisinden olan alacağı varmış ve o parayı bir türlü alamamış. Alacaklısı olduğu, ormanda beraber çalıştığı adam o daha parasını alamadan ölüp gitmiş. Adam takıntılıymış. Aylar sonra mezarına gitmiş ve adamı mezardan çıkartarak eve getirmiş. Ne de olsa parasını vermemiş. Farklı bir şekilde parasını almayı amaçlamış. Mezardan çıkarttığı adamla cinler vasıtası ile bir külçe altını takas edecekmiş. Günler sonra ölen adamın akrabaları mezarın boş olduğunu fark etmişler. Her yerde adamı aramaya koyulmuşlar. Bunu duyan marangoz cansız bedeni de yanına alarak kayıplara karışmış. Geriye sadece boş bir tabut ve bir mektup bırakmış. Mektubu çocukları bulmuş ama babalarını bir daha asla bulamamışlar. Mektubun içeriğinde yazanlar şunlarmış: kavanozlarıma iyi bakın, onları karanlıkta saklayın, sadece geceleri bir mum yakın. Zamanı geldiğinde
en büyük mirasım sizlere görünecek ve sizi zengin edecek. Lakin çocukları kavanozları pek önemsememiş. Yıllar sonra anlamışlar ki o kavanozlarda olan cinler onlara bir külçe altın getirecekmiş. Fakat iş işten çoktan geçmiş. Bir daha da eve kimseler gidememiş. Gidenler de ayakları ters olan onlarca küçük erkek çocuğu tarafından kovalanmış. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç sağlam değil ev. Burası en az bir 70 yıllık var ya, değil mi Arif? Rahat var. Daha fazla da olabilir. Evet, kesinlikle. Şu odayı incelemedik. Şu odaya git. Bak şurada da bir dolap var bak. Büyük ihtimalle bir eski banyo ama Bakalım. yine de bakmakta fayda var. Evet, burada bir kitap benim daha demin dikkatimi çekti. Ha bakmamıştım. Din kültürü ve ahlak bilgisi. Bu da manidar bir kitap. İlkokullar için. Bu kaç yılından kalma bize bir bilgi verebilir yani. İlkokullar için. Kanka basım tarihi yazmıyor. Oha bak 380 lira diyor. Ve bu para biriminin kullanıldığı zamanlar bir 70 yıllara falan denk geliyor sanırım, 1970 yıllara. Galiba. Bir şişe var ortada. Ve o soyulmuş. Benim aklım fakat hala video çekmeye geldik ya. Dışarıda net bir şekilde şu mum yansıyordu arkadaşlar. Cinli varlıklardan bahsettik. Tam da incir ağacı var. Korkuluk var. Korkuluğu geçtim, hadi o kadar önemli değil. Ahır var altımızda. İncir ağacı ve dere. Cinli varlıklarından tam da çok sevdiği yer. Özellikle ikisi burada toplanmış. Bu evin dibinde. Hani eskiden derler ya ocağıma incir ağacı dikme diye. Bunun birçok farklı söylemi mevcut. Fakat alimenin demesine göre ocağa incir ağacı dikmek hani cin musallatına işaret eden bir sözmüş. Bu da incir ağacının olması. Hatta girdiğimiz bu zamana kadar ki bazı evlerde evin direkt içinden incir ağacı çıkmış oluyor. Ocağa incir ağacı dikme muhabbeti buradan geliyor. Ve cinler de incir ağacını altına toplanmayı çok seviyorlar. Şurayı açsana bak. Hiçbir şey yok. Bir tas var. Yanında da burası banyo sanırım. Evet. Çünkü hemen ocak başına yapılması sıcak havanın buraya ısıtması ve insanlar bu yüzden eski zamanlarda böyle yerlerde duş alıyorlarmış. Burada ateş yandığı zaman ısıtıyor burayı ve soğukta duş almamış oluyorlar. Eskiden şofben falan yoktu. Bu mum, abi bu muma dokunmak istemiyorum da benim çok, yani biz kör değilsek her kamerada yansıdı bu ve şu aradan mum ışığı yansıyordu ya, mum yanıyordu ya. Mum yanıyordu sanki. Vallahi mum yanıyordu ya. Lan bir dakika. Telefonum yok. Telefonum düşmüş. Nerede? Ben aşağı falan düştüm. Az dur bekle. Bekliyorum. Aha burada. Can. Can. Lan. Can. Lan Can. Lan. Neredesin amına? Amına koyayım. Can! Lan şaka mı yapıyorsun? Amına koyayım. Lan Can! Ananı sikeyim! Lan Can! Neredesin amına koyayım? Lan saniyelik nasıl, nereye kayboldun? Dışarıda da bir şey var. Ananı, bismillahirrahmanirrahim.
Lan bu mum nasıl yandı? Lan korkuluk yok amına koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Kork. Lan Can nereye kayboldu? Şu an kafayı yemek üzereyim. Mum yandı. Can kayboldu. Ananı lan kapı açılmıyor. Lan Can. Amına kilitli kaldım. Arkadaşlar şu an kendimi toparladım ve Can kayboldu. Bir anda mum yandı. Az önce kapı tutun. Bir şey kırıldı. Ve korkuluk yerinde yok. Bismillahirrahmanirrahim. Kapıda da bir şey gözüktü, bir şey bana bakıyordu. Çıkamıyorum buradan. Lan asıl konu Can nasıl kayboldu? Saniyeler içinde Can nasıl kayboldu? Ha siktir, mum yine sönmüş. Ha! İnşallah kameraya yansımıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an evde garip garip şeyler oluyor. Can kayboldu. Korkuluk yerinden oynadı. Korkuluk camın önünde süzülüyordu. Her yerden sesler geliyor. Benim bu evden çıkmam lazım. Can yok. Can nereye gitti? Şuralarda bir kaçış yolu falan. Her yerden sesler geliyor. Çıkış yolu bulmam lazım. Can... Lan Can... Bismillahirrahmanirrahim. Açık olan cam. Hayır. Mum tekrar yanıyor. Bismillah. Bu sefer kendim söndürdüm. Bacağım da acıyor. Çok çaresiz durumdayım şu an. Çok toz var. Yüksek. Çok yüksek. Can! Can! Oh. Oh.
Şu şey burada değil miydi? Oğlum bu evde neler dönüyor ya? Arif! Can! Can! Arif! Lan neredesin? Sen neresin ama? Lan salak! Sen kayboldun. Oğlum sen kaybol, taşak mı geçiyorsun lan? Can dalga mı geçiyorsun? Ben telefonumu almaya yan odaya gittim de yoktu. Gittin, yoksun, sen de yoktun. Ciddi misin? Korkuluk Bak ya. yerinde durmuyor. Korkuluk yerinde değil. Nasıl değil? Korkuluk yerinde değil. Mum sürekli yanıp söndü. Her yer eşya yer değiştirdi. Buradan kaçacaktım, bir şey gözüktü. Beni dinle. Tam buradan kaçacaktım sen kaybolduktan sonra. Tam ineceğim, şu senin olduğun yerden bir şey bana baktı. Sonra camın önünden korkuluk süzüldü geçti. Hepsini kameraya çektim yansın. Burada evde çok büyük şeyler dönüyor. Acilen buradan çıkmamız lazım. Oğlum ne acili lan, sen nereye gittin? Lan sen kayboldun Can, sen kayboldun. Sen kayboldun diye ben çıktım kardeşim dışarı. Seni arıyorum lan 2 saattir. Evet, sesim kısıldı, duymuyor musun? Konuşamıyorum oğlum. Lan Can, lan telefonumu almaya yan odaya gittim. Çıkarken ayağım şu alt kırığa geçti. Kalktım, sen yoksun. Sana seslendim, ses vermedin. Oğlum ben sana seslendim, 5 dakika bekledim. 10 dakika rahat. 10 dakika bekledim seni rahat lan. Saatte kaç olmuş bak. 10 dakika seni bekledim. Can Yoksun. ben de neredeyse aynı süredir çekimdeyim burada. Her şey kamerada elimde, her şeyi çektim zaten. Acil benim burada inmem lazım. Çabuk al şunları. Çok kötüyüm, çabuk. Benim yükseklik korkum var. Ben orada tek başıma hayatta inemem. Nasıl tek başıma ineyim ben orada? Herkes biliyor benim yükseklik korkum olduğunu. Doğru diyorsun. Ben burada O zaman nereye kayboldun? Nasıl indin aşağı? Kardeşim, sana seslendim 5 dakika 10 dakika seslendim, odana baktım yok. Telefonunu aramaya çalışıyorum, arayamıyorum. Bildirim geldi telefondan, sen ne yaptın sandım. Hat şu an servis şişiyor diyor. Ben de o yüzden ulaşamayacağını düşündüm. Dışarı çıktım. Görmüyor musun, bak sen ne zorluklarla indim. Geldiğim bütün yolu yukarı doğru yürüdüm. Sonra aşağı inemedim, bir daha buraya geldim. Şunları buradan al, benim buradan inmem lazım. Çok kötü şeyler yaşadım burada. Aklımı yitirecektim amına koyayım. Sakin kalmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde sakin kalacak bir durum olmadı. Ya sakin kalmanı geçtim. Mum sürekli yanıp sönüyor. Sen nasıl kayboldun? Olay nasıl oldu oğlum? Böyle bir şey mümkün mü lan? Ulan yan yanaydık ya biz, yan yanaydık ya. Ben seni, göz perdesi miydi bana? Nasıl göremeyeceğim ben seni? Böyle bir şey olmasa hikaye var mı? 5 dakika bekledim diyorsun Can. 5 dakika. 10 dakika lan, 10 dakikadan da fazla hatta. 5 dakika geçtim, 10 dakikadan fazla bekledim. 30 saniye falan sürdü benim yan odaya gidip telefon alıp gelmem. Bak ayağım Nasıl 30 saniye sürdü ya? ayağımı kırıyordum. Kırık şeye bastım çıkarken odadan. Allah Allah! Ya böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şeyin mümkünatı yok. Ne oldu lan? Kaç! Lan ne oluyor? Çık! Ya ne oldu amına koyayım? Ver. Al şunu. Ne oldu? Ne gördün lan, ne gördün? Mum havada süzülerek geliyordu amına koyayım, yanıyordu. Can, kayıttayım, hadi Ahmet kapat şu videoyu hadi. Arkadaşlar bu video bizim için gerçekten çok acayip oldu. Videonun başına söylediğimiz gibi oldu yani. Ya korkuluk yok oldu. Ortadan korkuluk vardı. Korkuluk yok oldu, ben seni kaybettim, sen beni kaybettin. Çok garip bir olaydı yani. Yani birbirimizi nasıl kaybedebiliyoruz? Yani ben Arifan 10 dakika boyunca yok sandım. Ben o 10 dakika boyunca zaten kayıt içerisindeydim, Can'ı arıyordum evin içinde. Ben tam evden çıkacaktım, kapıda bir şey gözüktü, camın önünden korkuluk süzüldü. Korkunun hareket etmesi zaten çok enteresan. Yani arkadaşlar biz şu an hızlı araba orada hala. Bak ışık tutsana, araba hala olmalı lan. Araba yok lan. Ha. Bir de arabaya kahvesi. Odaklamıyor ama orada işte. Orada evet. araba orada. Arkadaşlar daha fazla söylemek bir şey istemiyorum. Şu an zaten ne zamandır yoldayız ve konuşamıyorum bile. Bademciğim şişti. Şöyle
Böyle dokunduğum zaman bile acıyor. Daha fazla süre gerek yok. Haftaya gideceğimiz videoyu siz belirleyin. Instagram üzerinden anketimize hemen katılmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan katılacağınız anketlerimize oy vererek gideceğimiz yeri siz belirliyorsunuz. Fazla söze gerek yok. Ve izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Demek istediğim bir şey var mı Arfan? Yok abi hadi gidelim. Allah kahretsin ya, yine geldik başımıza ya.